Merhaba Timeless Places izleyicileri. Hoş geldiniz. Bazı şehirler vardır. Sokaklarında yürüdüğünüzde sadece bugünü değil, asırların ruhunu da hissedersiniz. Ciğerlerinize çektiğiniz hava bile size tarihi fısıldar. İşte Konya. Tam da böyle bir şehir. Ve bu şehrin her köşesinde büyük bir medeniyetin, Selçukluların ruhu yaşamaya devam ediyor. Bugün sizi bu ruhun en somut, en estetik ve en anlamlı anıtlarından birine götürüyorum. Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinde devletin dayanağı olmuş büyük bir vizyonerin, vezir Sahip Ata Fahrettin Ali'nin hayallerinin taşa, çiniye ve ahşapa dönüştüğü yere, Sahip Ata Camisi'ne ve külliyesine götürüyorum. Karşınızda duran sadece bir yapı değil, bir medeniyete açılan pencere. Mimar Kölük bin Abdullah'ın dehasıyla 1259'da inşasına başlanan bu taç kapısı, Selçuklu taş işçiliğinin adeta bir manifestosu. Bakın, taşın, mermerin, çininin ve sırlı tuğlanın nasıl bir senfoni oluşturduğuna. Kenarlarındaki sütunceler, üzerindeki geometrik desenler ve kapıyı bir dantel gibi saran yazı kuşakları, her bir detay biz buradayız ve sonsuzluğa kalacak eserler inşa ederiz diyor. Bir zamanlar bu yapının iki yanından yükselen minarelerden ne yazık ki biri 1800'lerde bir yıldırım düşmesi yüzünden ne yazık ki bu halini almış. Ancak bu haliyle bile yapının estetiği ve ihtişamı göz kamaştırıcı. Şimdi bu kapıdan adım atalım ve kendimizi bir anda huzurun ortasında bulalım. Sekizgen bir avlu ve yine tam ortasında sekizgen bir küçük havuz. Burası külliyenin kalbi. Selçuklu mimarisinin insana merkeze alan, dingin ve dengeli tasarım anlayışının en güzel örneklerinden biri. Gelelim camiye. Bu gördüğünüz yapı 1871'de Sultan Abdülaziz döneminde yanan orijinal Selçuklu Camisi'nin yerine yapılmış. Ancak Selçuklular bize paha biçilmez bir miras bırakmış. İşte o miras, Selçuklu Çini sanatının zirvesi. Günümüze neredeyse kusursuz bir şekilde ulaşmış bu mihrap bir ibadet alanından çok daha fazlası. Lacivertin, morun ve turkuazın en güzel tonlarıyla bezenmiş. Yıldızlardan, kıvrık dallardan oluşan desenlerle işlenmiş bu mozaik kakma tekniği insanı alıp bambaşka diyarlara götürüyor. Her bir parçası el emeği, göz nuru. Selçuklu sanatının ne kadar ince ve derin olduğunun bir kanıtı. Sahip Ata, halk arasında hayırların babası olarak anılırdı. Yaptırdığı bu külliyenin Hanikah adı verilen bölümü, yüzyıllar boyunca gezginlerin, yoksul dervişlerin sığınağı olmuş. Bugün ise burası Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait paha biçilmez eserlerinin sergilendiği bir vakıf müzesi olmuş. Vakıf müzesi olarak hizmet veriyor. Hemen yanında ise bu büyük devlet adamının ebedi istirahatgahı olan türbesi bulunuyor. İçerideki en büyük sanduka Sahip Ata'ya ait. Türbedeki Çini işçiliği de en az mihrap kadar nefes kesici.
Sanat tarihinin en önemli şifrelerinden birini unutmayın. Selçuklu oyar, Osmanlı boyar. Selçuklu'nun oymadaki, 3 boyutlu tasarımdaki ustalığını bu kapıda, Osmanlı'nın ise restorasyon ve boyama sanatındaki izlerini daha sonra eklenen bölümlerde görüyoruz. Rivayete göre bu kapının iki yanındaki çeşmelerden önemli günlerde sıcak çorba dağıtılırdı. Bazen de tatlı şerbetler akarmış. İşte bu bir yapının sadece taştan ibaret olmadığının, aynı zamanda yaşayan, halkıyla bütünleşen bir ruhu olduğunun en güzel hikayesidir. Sahip Ata Camisi ve Külliyesi, hala hizmet veren hamamı, ziyaretçilerini geçmişe götüren müzesi ve zamana meydan okuyan mimarisiyle Konya'da Selçuklu ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Bir vezirin hayırseverliğinin ve bir milletin estetik dehasının bir anıtı olarak. Bir sonraki zamansız mekanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.